Bu sukulentleri Sophie verdi. Çoğaltıyor bunları. Çünkü bunlar çok güzel bir şekilde çatının üstünde böyle kocaman yaşıyorlar ve canlı bir çatınız olabiliyor. Bizim de hedefimiz bunları çoğaltmak. Aynı şekilde bu gördüklerinizi de. O yüzden bunları şimdi ektik. Büyüyeceklerine ve çoğalacaklarına inanıyoruz. Burada da iç mekan bitkilerimiz var. Fakat bizim evimizin içinde çok küçük pencereler var ve hiçbir tanesinin camı yok. O yüzden evin içi mağara gibi çok karanlık. Orada yaşayamıyorlar. Dışarıda durunca havalar soğuktu falan, böyle 5 dereceleri gördük geçen hafta hep. Bayağı bir renkleri falan gitmişti. O yüzden bundan aldık onlara. Şimdi herkes mutlu görünüyor. Aloe veralar felaket olmuştu. Belki görebilirsiniz. Şöyle kahverengileşmişlerdi. Ama bunun normal olduğu söyleniyor. Çünkü bulunduğu ortama uyum sağlıyormuş. Neredeyse tamamı böyle olmuştu ve pörsümüştü. İlk başta böyle çok canlılardı. Fakat çok kısa bir sürede toparladılar. Bunu mesela bugün kütüphaneye gittik, kayıt yaptırdık. Orada böyle çiçekler duruyordu. Oradaki ablaya dedim ki bunlardan alabilir miyiz? Hemen 3 dal koparttı verdi. Yenileri oldu. Monstera bayağı kötüydü, direniyordu ama bayağı sağlıklı şu an, görüyorsunuz, mecbur buraya sıkıştı. Aşağıda da Monstera'yı çoğaltmıştık. O da iyi durumda. Bunlar Fatih'in annesinden gelen spider plant. Türkçe ne diyorduk acaba? Bir şey diyorduk ama hatırlayamadım şimdi Türkçe. Anneler yazsın. Yok, örümcek bilemedim şu an. Onlar çoğalıyorlar yine. Bu da bizim Atatürk çiçeği dediğimiz ama Polonya'da yılbaşı çiçeği olarak geçen çiçek. Gördüğünüz gibi bunun da bayağı bir renkleri solmuştu. Yavaş yavaş hepsi kendine gelecek. Bu da benim annemden. Kendisini kaybetmiştik ama 2 tane küçücük yaprak açtı, çıkarttı. Devamı da geliyor. Kurtulacağına inanıyoruz. Geçen burası bayağı soğuktu. Bu kapalı olmasına rağmen içeride mum yaktık. Ama çok iyi geldi. Bayağı etki etti yani. İşte böyle. Şimdi havalanıyorlar. Gece yine kapatacağız. Hatta kapatalım dedik. Neyse, şimdi bunları sulamam lazım. Hiç su vermedim. Şöyle alttan alabilirsek. Bunlar da marketlerden topladığımız kasalar. Sıfır maliyet. Her şeyi doğadan ya da geri dönüşümden elde ediyoruz. Başka türlü yaşanmaz. Burada da yerleri görüyorsunuz. Fatihciğim hortum arıyordu. Buldu neyse ki. Bulduk. Nasıl koyacağız bunu? Mükemmel. Ağaç yukarıda. İnanmıyorum. Zıplaya zıplaya gidiyor. Ay küçük. Gel buraya gel. Görüyor musun? Çok güzel. Yani bu inanılmaz bir duygu gerçekten. Geçenlerde de şurada oynuyordu bir tanesi. Geçiyorlar işte buradan. Domuz vardı geçen gün. Daha hiç tilki görmedik. Onu da bekliyoruz. Çok güzel. İnanmazsınız ama önce kullanım kitapçığının tamamını okudum. Sonra nasıl yapılacağına baktım. Tekerlekleri taktım. Şu taşıma yerini taktım. Şimdi bu parçayla vidalarımızı birleştireceğiz. Ama cimriler bir tornavida koymamışlar. Kendi tornavidamı da aldım. Devam.
Önce 4'ünü de taktım. Ama sıkmadım. Şimdi sıkıyorum. Tüm parçaları birleştirdim. Şimdi düğüm olan hortumumuzu açabilirsek suya bağlayıp deneyeceğiz. Bir de o hortumun içeri kadar yetmeme ihtimali var. Ekstra bir hortumumuz daha vardı. Belki onu açıp takacağız. Parçamızın açılışını yapıyoruz. Suyu açmamız lazım. Açıyorum. Aç. Biraz önce bir softaydı, şimdi hard gitti. Olur. Bunun bir de başka ucu var. Daha da böyle basmışlar. Ama bir gün deneyeceğim. Bone'nin kirazlısı da vardı da mor alayım dedim. Maskemi takmayacağım. Çok gerek olacağını sanmıyorum. Gerek olursa takarım. Hiçbir fikrim yok şu an. Kablolarımız yetti uzatma kablosuyla. Hortumumuz da yetti. En azından deneyeceğimiz kısmına kadar. Şimdi sevgili kameramanım, seni güvenli bir yere alalım. Sıkıyorum. Şurada hareketli taşım var. Taşları bile ezberledim. Başlıyorum. Başla. 30 santim demiş. Yumuşakla başlayayım ben. Sandığım kadar kötü değilmiş. Bunlara gerek yokmuş aslında ama olsun. Fatih'cim de denemek istedi. Sıra onda. Biraz sıçrıyor. Ama çıkıyor, akıyor bayağı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama akıyor çok pislik. Şimdi yakından sıkınca daha böyle tazikli bir şekilde biraz sıçrıyor. Uç değişikliği yaptık, en güçlü ucumuza geçtik. Ama bayağı bir akıtıyor, o yüzden şu an çok mutluyum. Yapıyorum. Hadi bakalım. Geri sekme de. Açık değil ki makine. Bu şimdi denemeydi tabii ki. En tepeden aşağı kadar. Duvarın en azından bir kısmını şimdi yapacağım. Çünkü ne kadar da kuruyacağı da önemli. En çok onu merak ediyorduk. O yüzden en başından Karcher'le bu işe girişmek istememiştik. Çünkü evimizin ne penceresi var, güneş alıyor. Ne de dışarıda havalar çok sıcak, biraz serin. Fakat duvarların arasındaki boşlukla bir de ben araları bayağı bir kazıdım. Dışarıdan iyice hava alıyor artık. O yüzden büyük ihtimalle yani bir 2-3 güne kurur diye tahmin ediyoruz. Geçenlerde bir test yaptık, böyle 5 litrelik damacana gibi bir şeyle bayağı detaylı içlerine su atmıştık. 2-3 gün sonra geldiğimizde kupkuruydu, hiç eser kalmamıştı. O yüzden bence bu da 2-3 güne kuruyacak. Bizde her şey el yapımı. Her şeyimiz. Çok bilimsel ölçülerde çalışıyoruz hep. Tamam, mükemmel. Şimdi arazimizin alt köşesine gidiyorum. Çünkü orada çok güzel kızıl bir toprak var. Sadece o bölgede var. O da bir enteresan.
Oradan biraz toprak toplayacağım. Hazır hava kuruyken. Sonra onu eleyip duvarların arasını doldurmak için kullanacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum ama daha önce böyle bir şeyi de hiç yapmadığım için açıkçası çok da bir fikrim yok. Teoride olması gerekiyor. Bütün YouTube videolarında izlediğim oluyordu. Umarım bizim YouTube videomuzda da güzel olacak. Şu yönün toprağı daha koyu bir kahverengi. Aslında buraya da benziyor şöyle. Ama şimdi gittiğimiz yer şuralar daha bir kırmızı. Çok da güzel çiçeklerimiz var. Buradaki çiçekler mesela başka hiçbir yerde yok bahçede. Şu ta alt köşede bambaşka otlar ve çiçekler çıkıyor. Dört bir yanı bambaşka, çok güzel. Ben bu toprağı istiyorum. Evet, malzemelerim bunlar. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Fatih verdi, toprağı böyle çok güzel eşeliyor dedi. 1 adet küreğim var. Hayatımda hiç kullanmadım. 2 de kova getirdim. Bunları doldurup eve gideceğim. Şimdi hep gördüğüm kadarıyla insanlar bunu şöyle kullanıyor. Ya da böyle kullanmıyor. Neyse şimdi bu olacak yavaş yavaş. Elimle yapsam çok güzel. Herhalde böyle bir şey. Bunları birazdan elekte eleyeceğim. O yüzden herhalde burada ayıklamama gerek yok. Çapa da vardı da almaya üşendim. Evet, birkaç yerde delik açarak topladım. Bu kadarı yetecek mi göreceğiz. Gerçekten hiçbir fikrim yok. 2 kova toprak topladım. Buranın rengini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de şimdi dolduracağım duvardaki taşların bir kısmı biraz böyle kahverengili, kızılımsı. O yüzden bu toprakla birleşince çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. Umarım öyle olur. Gerçekten bilmiyorum. Bu konuda bir sürü video seyrettim. Ama her şey böyle tabii YouTube'da izleyerek öğrenilmiyor. Biraz pratik yapmak lazım. Bu da benim ilk denemem olacak. Ama şöyle düşündüm. Zaten duvarların arasını bayağıdır kırıyorum yani. Baktım bu da yaptıktan sonra güzel olmadı. Hoşuma gitmedi. Ya da ikimiz de beğenmezsek bunları da temizlerim artık. Ne yapayım? Beton temizlemekten daha kolay olacağı kesin. Şimdi eve bunları götürmek gözümde büyüyor. Çünkü yokuş yukarı gitmek hiç kolay değil. Ama marş marş. Bu arada da Fatih'in toplantısı bitmek üzeredir. Karnı acıkmıştır kocacığımın. Gideyim de dışarıdaki ocağımızda ona bir de yemek yapayım. Bugün ne yapsak acaba? Burada çok güzel konserveler var, deniz mahsullü. Sürekli onları yiyoruz. Yani aşırı güzeller. Güzel bir şekilde böyle zeytinyağında bekletilen daha düşük koruyucu maddesi olanları da var. Yine büyük ihtimalle deniz mahsullü paella yaparım şimdi. Biraz böyle şey oluyor. Domatesli Türk pilavı vardır ya, böyle şey. Bol böyle salçalı domatesli. Onunla paella arasında bir şey oluyor. Ama burada baldo pirinç henüz bulamadık. O yüzden hep paella pirinci alıyoruz. Yemek yemektir. Zaten aç olunca her şey yeniyor. Bu arada gördüğünüz gibi yine tertemizim. Bayağı. Biraz battım.
Her zamanki gibi. Bu tulum çok iyi oldu. Bütün pis işleri bununla yapıyorum. Çıkınca mis gibi. Bir de burada her gün duş biraz dert yani açıkçası. Böyle çok su buz gibi olduğu için hiç giresim gelmiyor. Nasıl şu an buradan kalkıp yukarı gidesim de gelmiyorsa duş yapasım da hiç gelmiyor. Çok ihtiyacım oluyor ama o kadar soğuk ki su. Böyle hiç canım istemiyor. Çok acıtıyor. Neyse, bu su işini çözmemiz lazım. Dün şofben falan da baktık da bir istediğimizi bulamadık böyle aradığımız gibi. Kamp duşu falan da kesmiyor. Yani aslında vücudu yıkamak o kadar kötü ve sıkıntılı değil de kafayı yıkamak sorun. Saçlar büyük dert ama direniyorum. Kesmeyeceğim. Evimiz olduğunda uzun saçlarımla hayatıma devam edebiliyor olmak istiyorum. Haydi kaldır artık Toto'yu dediğinizi duyar gibiyim. Kolamı da alayım. Gidiyorum. Ay, çok ağır olmuş. Paella'yı yapmaya başladım. Pirincimizi koyduk. Kalamarımızdan koydum. Ahtapot koydum. Kırmızı biber koydum. Biraz sarımsak. Bu da acı midye. Böyle zeytinyağlı acı enfes bir sosu var ama bayağı acı. Fakat biz acı sevdiğimiz için bir de üzerine pul biber koyuyoruz. Çünkü İspanyol acısı bize o kadar da acı gelmiyor. Bakın bizde ne var. Türkiye'den gelmiş pul biber. Çünkü yani en güzeli bizimki. Her Türkiye'ye gittiğimizde mutlaka pul biber getiriyorum. Bir de zeytin. Başka şeyler de getiriyorum da onları söylemeyeyim şimdi. Bütün pis boğazlığım ortaya çıkmasın. En son getirdim. Bir sürü turşu getirdim. Kireçte kabak tatlısı getirdim. Bir sürü çeşit zeytin getirmiştim. Peynir, salam, sucuk falan öyle şeyler pek getirmiyoruz. Sucuk güzel oluyordu da. Sanırım Polonya'da yaşarken o kadar güzel şarküterisi var ki Polonya'nın. Sucuğumuzu hiç özlememiştik gerçekten. Aslında bunu da böyle karıştırmamak gerekiyor. Fakat çok geç. Tamam, şimdi kendi halinde dinlenmeye bırakıyoruz. Hop. Bir 15 dakikaya hazır olur. Harika. En heyecanlı kısmı kaçırdınız. Demin ben yukarı çıkarken atlarla birlikte Sofi geldi. Atlarını bazen buraya getiriyor otlamaları için. Neyse, o bu kil ve duvarı dolduracak herhangi bir malzeme konusunda bayağı bilgili. Biraz önce bana yardım etti. Evet, bu ikinci kova. Çünkü ilk kovayı burada kullandım az önce. Sofi ile birlikte yaptık bunu. Tahmin edersiniz ki olabildiğince doğal malzemelerle yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de böyle kimyasal falan hiçbir şey koymak istemiyoruz. Benim planım toprağı topladıktan sonra şu da gördüğünüz elekte elemekti. Ama tam o esnada Sofi geldi. Dedi ki doğru vakitte gelmişim. Elemene gerek yok dedi. Çünkü şimdi ben duvarda bir miktar büyük delikler açtım. Yani daha doğrusu ben açmadım. Zaten hali hazırda olan şeyleri kırdım ve çıkarttım. Sofi de dedi ki özellikle derinlere sokacaksan bunları, en dış yüzeyde kalmayacaksa pürüzsüz olmasına gerek yok. Aksine şunlar, görebiliyor musunuz işte bilmiyorum, parçacıklı olanlar daha iyi bir tutuş sağlar. Böyle kalsın dedi. Bunun üzerine de aşağı yukarı işte kovanın 5'te 1'ine denk gelecek kadar biraz göz kararı su koyduk. Üzerine toprağı döktük ve karıştırmaya başladık. Yoğurduk. Sadece toprak ve su. Hiçbir şekilde kum falan da koymadık.
Şimdi hedefimiz, bu çok güzel oldu bu arada. Bu böyle şey değildi. İlk başta bir softtu falan, tam karışmamıştı. Ama şimdi bayağı, bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor, kıvam aldı ki sadece yani 10-15 dakika falan oldu. Bayağı bir yoğurdum. Çok güzel oldu. Şimdi hedefim diğerini de yapmak. Çünkü biraz kuruması lazım. Sofi aslında yarına kadar kurusun demişti. Daha iyi olacağını söyledi. Fakat 15 dakikada bu hale gelince de dedi ki belki öğlene kadar beklesen yeter. Akşam üstüne doğru yani. O yüzden şimdi hedefim ikinciyi de yapıp onun da kurumasını beklemek. Sonra bugün olur mu bilmiyorum. Bugün olursa belki bugün bile birazcık doldurmaya başlayabilirim. Evin içinden başlayacak mıyım emin değilim. Belki şu dışarıdaki taşların arasını doldururum ilk. Şurada bilmiyorum. Mükemmel kamera yeteneklerimle çekiyorum. İşte böyle şimdilik çok güzel. Renk çok güzel oldu. Aslında böyle şeyler satılıyor. Organik de diyorlar ama kim bilir. Ne denir ona? Böyle powder gibi renklendirici her çeşidi var. Aklınıza gelebilecek her renk ve bir sürü ton. Ama yani bence bu doğal hali gerçekten çok güzel. Dediğim gibi bir kullanıp görüp ondan sonra gerekiyorsa ekleme yapabiliriz. Çok heyecanlıyım. Sofi'ye dedim bir an önce olsun, hemen doldurmak istiyorum. Benim sorunum bu. Böyle yavaş yavaş hiç iş yapamıyorum. Her şeyin hemen tık 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 hallolması lazım. O yüzden de böyle bütün malzemelerimin dizili hazır olması lazım ki işe başladığımda hiçbir şey beni durdurmasın. Böyle pıt 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 devam edebileyim. Karnım acıktı onu görünce. Yemek yapacaktım. Fatih geldi, dedi ki yemek yiyecek miyiz? Çünkü niye? Ben yine başka işlere girdim. O yüzden şimdi şu ikinciyi de karıştırıp kocama yemek hazırlayacağım. Yoksa kocam kızacak, çok kızacak. Boşar beni kocam. Şimdi burada biraz su var. Burada da toprak. Demin tam olarak şöyle yaptı Sofi. Aldı ne varsa bunun içine koydu. Tabii benden becerikliydi. Şimdi suyla birlikte karıştırıyoruz. Sanki böyle çiğ köfte yoğururmuş gibi. Çok güzel oldu. Kupkuru olmasına rağmen demin hemen kıvamını aldı yani. Yine gelin. Toprağımız biraz kurumuştu. Aşağıda bir deneme yaptık. Bakalım yarın sabaha ne çıkacak. Çatlayıp çatlamadığına göre karar verecekmişiz. Sofya öyle dedi. Daha fazla saman veya kum koyup koymamamız gerektiğine. Burayı da darmaduman ettim. Ama bayağı bir temizledim. Yani bu duvarı tamamen temizledim. Şunun da böyle yarım metresini, bir metresine. Ama tepedeki beyazları bir türlü çıkartamadım. Sanırım orada beton kullanmışlar. Biraz zorlandım. Şu yerleri temizlerken de bunun hortumu çıktı. Her taraf su oldu. Oradan böyle tutup dışarı koşana kadar birazcık orası da ıslanmış oldu ama çok kötü olmadı yani. Bu arada şu aradaki farkı görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tertemiz oldu. Yani tabii ki daha da temizlenecek, böyle çok cicik cicik temizlemedim ama çok güzel görünüyor bu taşlar. Renkler inanılmaz. Şimdi Tuğçe'nin yanına yaklaşıyoruz. Benim toplantılarım bitti. Ben de bahçede bir takım işler yapacağım. Tuğçe duvarların arasını temizliyor, kırıyor. Çünkü bu hale gelmeleri gerekiyor ki aralarını tekrar dolduralım. Gördüğünüz gibi bayağı bir işi var. Fakat bu duvarın tamamını kendisinin yaptığını düşünürsek bence başarılı bir çalışan. Teşekkür ederim. Sigortam yok. Yol yemek
Yemeği de ben yaptım. Yolda elimde şeylerle, topraklarla bütün yolu ben çıktım. Neyse. Yolumuz bile yok yani. Tamam. Çok az kaldı. Aslında bugün bütün suyla yıkamak istiyordum da kırmadığım yerler vardı. Çünkü kırınca şuralar açık kalıyordu. Çok hava giriyor diye kırmamıştım soğuktan. Şimdi onları kırıyorum. Bir de burası en zor kısmı. En böyle sert, büyük kütleli olan kısım. Maalesef basınçlı su bunları kendi çıkartamıyor. Ama şurada gördüğünüz gibi olan, yani böyle vurduğunda dökülenler var ya, bunları çıkartabiliyor. Ama orada hiç örnek kaldı mı bilmiyorum da şu geride var Fatih, tam tepede betonla karıştığı yer. Onları çıkartamıyor. Bensiz olmuyor. Öyle işte. Benim de kollarım çok ağrıdı. Bir de bu maskeyle gözlük aynı anda kesinlikle olamıyor yani. Çok fena. Şimdi anladın mı pandemi de beni? Devam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yemek biraz fazla acı olmuş. Ama çok güzel olmuş. Yemeğimizi yedik şimdi. Hakan'la Sofi gitti. Lucky ile Lolita burada kaldı. Güya atlara bakıyorlardı ama şimdi bizimle daha çok ilgileniyorlar. Bu alanı bütün dökülmüş yapraklardan temizledim bugün. Bir kısmını yaktım, bir kısmını bu kenarlara koydum. Çünkü bunlar kendi kendine çürüyüp toprağa dönüşüyor. Çok güzel toprak oluyor. Bitkilerimizde kullanabiliriz. Bu alanı da 3 metre, 4 metre bir kulübe yapmak için kullanacağız. Aslında yapraklar varken bu kadar büyük görünmüyordu gözüme. Şu anda bayağı bir büyük görünüyor. Katılıyorum. Buraya bayağı güzel bir kulübe yapılır. Ağaçlardan korunaklı olacak. Kimse göremeyecek. Şurada çok güzel penceresi olacak. Gün batımını görecek. Evimize yakın. Tadilatlarımızı rahatlıkla yapabileceğiz. Burası bizim kuytu köşemiz olacak. Böyle dinlenmek için, ısınmak için, film seyretmek için, çalışmak için. Burada kafamızı dinleyeceğiz. Aynı zamanda eğer ev yetiştiremezsek kışı da burada geçireceğiz. Hala şofbenimiz olmadığı için yine buz gibi bir suda yıkandım. Burada bekleyen yapraklar bir aydır bekliyordu. Onların altından çıkan çürümüş yaprakların oluşturduğu toprağa bir bakalım. Böyle piyasada saksı bitkileri için böyle delikli, içinde kabuklar olan topraklar var ya, ona çok benziyor. Delikli, bayağı hava alan bir toprak. Bu çok güzel çiçek yetiştirmek için kullanılabilir. Bunu da orada hazırlıyoruz. Evimiz yaşamak için sanki mükemmelmiş gibi de bir de bu akşama misafir çağırdım. Buraya ilk geldiğimizde kışın bir çiftle tanışmıştık. Daha doğrusu bir tane çocuk yolda otostop çekiyordu. Biz de onu aldık geldik. Meğersem komşumuzmuş. Onlar da şehirden buraya taşınmışlar ama eşiyle hiç tanışmamıştık. Bu geldiğimizde kalıcı olarak tanıştık. Ama bir türlü vakit de geçirememiştik. Dedik ki en güzeli siz bize yemeğe gelin. Ben size sushi yapayım. Çünkü hiç işim yok. Çok yoruldum. Neyse. Burayı biraz açtım. Çünkü dışarısı serin olabilir diye. Fakat çok pis olduğu için biraz temizleyeyim dedim. Yerleri süpürüyorum ve çıkan su inanılmaz. Süpürmeye geçtim daha doğrusu. Önce elektrik süpürgesiyle çektim. Sonra böyle fırçayla süpürdüm. Şimdi ıslak bir Villedams'ı bir şeyle temizliyorum ama yani kollarım falan bitti. Kazıyorum resmen. Renk farkını görüyorsunuz.
Şu an sadece suyla temizliyorum. Suyun rengi de şu. Sadece 4 ahşaptan çıktı bu renk. Sonra da ahşapları temizlemek için sabunumsu değişik bir malzeme almıştım. Ona geçeceğim. Hiç kolay çıkmıyor. Temizledim. Bütün zemini normal suyla, sadece suyla temizledim. Çamuru biraz gitti en azından. Korkunçtu çıkan su. Şimdi bu dediğim ahşap temizlemek için olan işte sabunumsu şeyden kattım. Çok güzel kokuyor. Umarım temizleyince de öyle kokar. Çünkü ahşap ıslanınca çıkan koku çok kötü. Korkunç değil ama hoş değil yani. Size bir de Fatih'i göstereyim. Bu arada temizlenen yer ve temizlenmeyen yerin farkını görüyorsunuz. Araları da muhteşem yapamadım. Hedefim aslında bu tahtaların hepsi kalkıyor. Çivi falan hiçbir şey yok. Bunları kaldırıp dışarıda tazyikli suyla bütün tahtaları temizleyip bir de kaldırdıktan sonra şu aralardaki pislikleri temizleyebilirim. Onları temizleyip sonra geri takmak. Bakın Fatih toplantıda. Okay. So we don't have the tool downloaded yet. Okay. Aşağıda jeneratörü çalıştırıyorum. Yukarıda çılgın bir sesle elektrik süpürgesi çalışıyor ve Fatih'in konuşmasından karşı tarafa asla ve asla ses gitmiyor. Muazzam bir kulaklığı var gerçekten. Bence evi yıksam duymaz yani. Pirincim hazır. Onu şimdi buraya alacağım. Biraz dinlenecek. Malzemeler. Çok yorulduğum için oturarak yapmaya karar verdim. Tripod falan da kuramayacağım gerçekten. Bütün malzemelerim hazır. Sadece streç filmim yok. O yüzden ilk defa buna böyle direkt sararak yapacağım. Normalde buna streç film koyuyordum ki yapışmasın diye ama artık yapışsın. Gerçekten yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bu arada ben sushi yaparken bakın burada neler oluyor. Evimizin eski sahibi geldi. Gözüküyormuş. Fatih ona işte hortum nereden geçiyor onu soruyor. Çünkü şuradan açılıyor ve buna bağlanıyor. Anlattığına göre de şuradan bir yerden geçiyor ama Fatih kazdığında bulamamıştı. Bir tık daha arkadan geçiyormuş sanırım. Hem onu hem de arazinin geri kalanında nereden geçtiğini anlatıyor. İşte pencere açma konusunda konuşuyorlar filan. Bilmiyorum, bir şeyler yapıyorlar. Kocam İspanyolca akıyor vallahi. Daha çok komşu.